Bana yukarıdan bakarsanız aptalın tekini görürsünüz. Bana aşağıdan bakarsanız Tanrı'yı görürsünüz. Bana tam karşıdan bakarsanız kendinizi görürsünüz. Müzik her gün sizinle konuşuyor. Siz ise kör ve sağırsınız. Siz kendi yaptığınızı bile anlamaktan acizsiniz. Dinlemekte olduğumuz şarkı Charles Manson tarafından 1970 yılında yazılmıştır. ...12 Kasım 1934 Cincinnati, Ohio'da doğan Charles Manson, hayat kadını bir anneden doğdu. Küçük yaşlarda cezaeviyle tanıştı. Cinsel istismara uğradı. Uyuşturucu, kadın satıcılığı gibi suçlardan yargılandı. Ve 1967 yılında hapisten çıktıktan sonra etrafına topladığı kişilerle bir aile kurup onlarla birlikte Los Angeles'ta bir çiftliğe yerleştiler. Bu aile zamanla tarikat haline dönüşecekti. İlk başlarda basit bir hippie grubu olarak görünen bu aile kendilerini dışlayan toplum yüzünden asileşmiş, cinayetler işlemeye başlamıştı. Ailenin bir tarikata dönüşmesindeki en büyük etken tabii ki de hayata suç ile geçmiş amatör şarkıcı Charles Manson'dı. Charles Manson çiftlik evinde arkadaşlarının mürit haline dönüşmesini sağlamıştı. Müritleri için Charles Manson tam da görmek istedikleri kişiydi. Herkes ona güveniyordu. Manson etrafındakileri adeta hipnotize ediyordu. Manson tarikatı bir ırk savaşı başlatmayı planlıyordu. Charles Manson işleyecekleri suçların siyah devrimcilere yıkılması planıyla müritlerini 9 Ağustos 1969 yılında kendisine bir albüm sözü veren yapımcının evine gönderdi. Ama evde yapımcı değil Sharon Tate vardı. Bu olayda Roman Polanski'nin hamile karısı Sharon Tate ve arkadaşları vahşice öldürüldü. Tarikat işlediği cinayetlerden sonra duvarlara sloganlar yazıyor, mesajlar veriyordu. Arka arkaya işlenen cinayetlerden sonra polisin başlattığı incelemeler ile çiftlik evinde yapılan baskın sonucu yakalanan Susan Atkins bütün suçlamaları tarikatın yaptığını gururla itiraf etti. Cinayetlerden sonra Manson tarikatının 5 üyesi ölüm cezasına çarptırıldı. Fakat yasaların çelişmesi ve kanun değişikliğinden dolayı cezaları ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Bugüne kadar tarikat üyelerinden sadece Stephen Dennis Grogan 1985 yılında affedildi. Charles Manson'ı diğer katillerden ayıran en büyük özelliği gençleri kolayca hakimiyet altına almasıydı. Aileler Manson hapisteyken bile çocukları için endişe duyuyorlardı. İşte bu Manson'ın farkıydı. Charles Manson hapisteyken işledikleri suçlar nedeniyle pişman olmadığını söylemiştir. Ve şu açıklamayı yapmıştır. "Ne pişmanlığı be? Ne yaptınız benim için? Bana eşit haklar mı verdiniz? Ben istediğim şeyi istediğim zaman yapabiliyor muyum? Benim için ne yaptınız ki? Suratıma yumruk atıyor, yüzüme tükürüyorsunuz. Yok yere hücrelere tıkıştırıyorsunuz. Beni serbest bıraktığınızda ne olacağını sanıyorsunuz? Belki de ben yeterince eylem yapamadım. Belki de asıl yapamadıklarımın pişmanlığı içindeyim. Kendi muhasebemi çok yaptım. Aptallığımı gördüm. Belki de 400 veya 500 kişiyi öldürseydim kendimi daha iyi hissederdim. Gerçekten toplum için bir şey yaptığımı hissederdim. Sen kimsin ki birileri seni hatırlasın? Hangi cinayetler için hesap vermemi istiyorsunuz? Ben kimseyi öldürmedim. Birini öldürmeye ihtiyacım yoktu. Bunun üzerine düşündüm. Her şey işte buradaydı. Benim yolum benim dünyamdır. Ben şehre inip orada şöhret olmayı hiç düşünmedim. Yapabilirdim. Ama ben göstermelik ışıltıların olduğu dünyada değil, şu anda bulunduğum dünyada daha gerçeğim. Biliyor musun? Ben bu bulunduğum dünya ile her gün iç içeyim. İnan bana, eğer ben insanları öldürmeye şimdi başlasaydım, hiçbiriniz sağ kalamazdınız. Charles Manson aslında toplumun kendi yetiştirdiği bir insandır. Çevrenize bakın, toplum tarafından dışlanmış kişiler göreceksiniz.